Kanalımıza hoş geldiniz. İyi seyirler Seum TV izleyicileri. Unutulmaz Karadağ seyahati videosuna hazır mısınız? Seum TV sunar. Keyifli seyirler. Karadağ seyahati başlıyor. İstanbul'dan trene uçtuktan sonra oradan 8 saatlik otobüs yolculuğu sonrasında Budva'ya ulaştık. Karadağ'a gitmenin en ucuz yolu trene uçarak oradan otobüs ya da araba kiralamaktır. 8 ay önceden alınan uçak bileti ile 1500 Türk Lirasına İstanbul tren uçak biletini aldık. Budva'da konaklamada Stüdyo Galerina'da kaldık. 3 gece konaklama için 2 kişi 3366 Türk Lirası ödedik. Manzara konusunda Budva'daki en iyi manzara diyebiliriz. Ulaşım anlamında aşağı inerken problem yok, yürüyerek inebilirsiniz. Ancak merkezden otele çıkarken dik yokuşlar var, bu nedenle 5 euroya taksi ile çıkabilirsiniz. Otel sahibi inanılmaz cana yakın insanlar ve her konuda yardımcı oldular. Otele 10 üzerinden 9 veriyoruz. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly. Budva, Karadağ'ın Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan küçük bir sahil kasabasıdır. Tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür ve turistler için popüler bir tatil beldesi olarak bilinir. Budva, muhteşem plajları, kristal berraklığındaki denizi, sıcak yaz iklimi ve canlı gece hayatı ile ünlüdür. Plajları arasında Mogran Plajı, Slovenska Plajı ve Becici Plajı gibi ünlü seçenekler bulunur. Bu plajlar genellikle güneşlenmek, yüzmek, dalış yapmak ve su sporları yapmak için popülerdir. Sveti Nikolae, Karadağ'ın popüler turistik yerlerinden biri olan Budva şehrinin batısında yer alan bir adadır. Adanın yaklaşık yarısı ormanlık alandır ve kalan kısmı da plajlarla kaplıdır. Sveti Nikolae Adası, Budva Rivierası'nın en büyük adasıdır ve sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ve zengin kültürel mirası ile ziyaretçileri ilgisini çeker. Adanın en önemli turistik mekanlarından biri, üstünde kale ve manastır kalıntıları olan 14. yüzyıla ait Sveti Nikolae Manastırı'dır. Ayrıca, adada ziyaretçilerin yararlanabileceği birçok plaj ve kumsal da mevcuttur. Sveti Nikolae Adası'nın doğu kıyısında çok sayıda plaj ve restoran yer alır. Adanın batısında ise bir şehri daha sakin ve daha az turistik bir yapıya sahiptir. Sveti Nikolae Adası, Budva'nın ana limanından düzenli olarak kalkan feribot ve teknelerle olabilir. Adada konaklamak isteyenler için kamp alanları ve birkaç otel de mevcuttur. Budva ayrıca, çevresindeki doğal güzellikler ve tarihi yerler için de bir üs olarak hizmet verebilir. Kara Nehri Kanyonu, Durmitor Milli Parkı ve Loven Dağı gibi yerler Budva'dan kolayca ulaşılabilir. Budva, Karadağ'ın en popüler turistik yerlerinden biridir. Plajları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gece hayatı ve doğal güzellikleriyle turistler için cazip bir tatil beldesi sunar.
Budva'nın tarihi, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanır. Şehir, Bizans İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Karadağ Krallığı tarafından yönetilmiştir. Bu tarihi geçmişin izleri, şehirdeki antik kaleler, kiliseler ve tarihi evlerde görülebilir. Budva şehir surları, Sen Ivan Kalesi ve Sen Sava Kilisesi gibi önemli tarihi yapılar turistler tarafından ziyaret edilir. Budva ayrıca ünlü bir gece hayatı merkezidir. Barcelona, Trocadero ve Top Hill gibi kulüpler, yerel halkın ve turistlerin eğlence için sık sık tercih ettiği yerlerdir. Ayrıca, Budva Şehir Tiyatrosu ve Mediteran Film Festivali gibi kültürel etkinlikler de şehirde düzenlenir. Budva, yıl boyunca ziyaret edilebilecek bir yerdir. Yaz aylarında sıcak ve kalabalık olabilirken, kış aylarında daha sakin bir atmosfere sahip olabilir. Budva gece hayatı oldukça renklidir. Yaz akşamları her yerde bir eğlence görebilirsiniz. Budva ayrıca, çevresindeki doğal güzellikler ve tarihi yerler için de bir üs olarak hizmet verebilir. Tara Nehri Kanyonu, Durmitor Milli Parkı ve Loven Dağı gibi yerler Budva'dan kolayca ulaşılabilir. Budva, Karadağ'ın en popüler turistik yerlerinden biridir. Plajları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gece hayatı ve doğal güzellikleriyle turistler için cazip bir tatil beldesi sunar. Sveti Stefan Adası, Karadağ'ın Adriyatik Denizi'nde yer alan küçük bir adacık ve turistik bir bölgedir. Adacık, tarihi geçmişi ve doğal güzelliğiyle ünlüdür. Sveti Stefan Adası, eski bir balıkçı köyüdür ve 1950'lerde lüks bir tatil beldesi haline getirilmiştir. Adacık, muhteşem plajları ve turkuaz rengi denizi ile ünlüdür. Adacık, küçük, beyaz taş evleri ve dar sokakları ile ünlüdür. Sveti Stefan plajı, turistlerin en çok tercih ettiği plajlardan biridir. Sveti Stefan Adası, tarihi geçmişi nedeniyle de ilgi çekicidir. Adacık, tarihi geçmişi nedeniyle birçok farklı kültürün etkilerini yansıtan mimari özelliklere sahiptir. Sveti Stefan Adası, yaz aylarında turistlerin akınına uğrar. Adacığa gitmek için Budva veya Petrovac gibi çevredeki kasabalardan bir araç kiralayabilir veya otobüste seyahat edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Adacık, Karadağ'ın turistik yerlerinden biri olup, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere eşsiz bir tatil deneyimi sunar. Kotor, Adriyatik Denizi'nin muhteşem manzarasına sahip, Karadağ'ın batı kıyısında yer alan bir şehirdir. Bu şehir, tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmıştır ve bu da mimari ve kültürel zenginliğini göstermektedir.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kotor, tarihi surları, dar sokakları ve etkileyici tarihi dokusuyla ünlüdür. Kotor'da konaklama için Nana, Eni Apart'ı seçtik. 3 gece için 120 euro ödedik. Şehrin merkezinde yer alan bu apartı tercih edebilirsiniz. Kotor, Karadağ'ın en büyük doğal hazinelerinden biri olan Kotor Körfezi'ne ev sahipliği yapar. Bu körfez, sakin suları, çarpıcı dağ manzaraları ve pitoresk köyleriyle ünlüdür. Kotor'un caddeleri, eski şehir surları içinde yer alan tarihi bölgesi bulunur. Eskişehir, dar ve taş döşeli sokaklarıyla ünlüdür ve Arnavut kaldırımlarıyla yer alan daracık caddeleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir'de dolaşırken, tarihi yapılara, kiliselere ve meydanlara rastlayabilirsiniz. Ana caddeler arasında en popüler olanları barındıran birinci. Stari Grad, Eskişehir'deki ana cadde, Kotor'un mezarlarında yer alır ve tarihi manzaralar, restoranların ve dükkanların bulunduğu bir alandır. Bu cadde, girişin şehri için harika bir başlangıç noktasıdır. Kotor'un caddeleri cıvıl cıvıl. Şehir tarih ve kültürün birleşimi konumunda. Kotor şemsiyeli caddeleri ile göz dolduruyor. Ayrıca gece eğlencelerinin adresi. Kotor'da birçok kilise bulunmaktadır. Kotor'daki en önemli kiliselerden bazıları şunlardır: Kotor Katedrali, Blaise Kilisesi, Marie Collegiate Church, Our Lady of the Rocks Church. Kotor'daki kiliseler, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Kotor'da yemek yiyebileceğiniz restoranları ziyaret ederek daha fazla geleneksel Karadağ lezzetini keşfedebilirsiniz. Unutulmaz bir Kotor deneyimi için yerel lezzetleri tatmanızı öneririm. Kotor'un en çarpıcı özelliklerinden biri, şehrin üzerinde yükselen etkileyici bir kale olan Kotor Kalesi'dir. Kotor Kalesi'ne tırmanmak, biraz zorlu bir yürüyüş olabilir, ancak en üst noktaya ulaştığınızda, nefes kesen bir manzaraya şahit olacaksınız. Kotor Körfezi'nin panoramik görüntüsü, sizi büyüleyecek ve kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak. Kotor'un kalbi, tarihi Eskişehir olan Stari Grad'dır. Dar taş sokakları, çarpıcı meydanları ve tarihi yapılarıyla dolu olan Stari Grad, sizi ortaçağ atmosferine götürecek. Burada dolaşırken, çeşitli dükkanları, kafeleri ve restoranları keşfedebilir, yerel el sanatları satın alabilir ve Karadağ mutfağının lezzetlerini tadabilirsiniz.
Otor Kalesi, Karadağ'ın Kotor şehrinin tepesinde yer alan bir kaledir. Kale 15. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilmiştir ve şehri düşman saldırılarından korumak için kullanılmıştır. Kale, günümüzde Kotor'un en önemli turistik mekanlarından biridir ve şehrin muhteşem manzarasını sunmaktadır. Kale, 3 bölümden oluşmaktadır. Dış kale kalenin en dış bölümüdür ve şehrin surlarını çevreler. Orta kale kalenin orta bölümüdür ve komuta merkezi olarak kullanılmıştır. İç kale kalenin en iç bölümüdür ve depo ve hapishane olarak kullanılmıştır. Kale, dik bir kayalık üzerine inşa edilmiştir ve zirvesine ulaşmak için yaklaşık 2000 basamak çıkılması gerekmektedir. Ancak, kaleye tırmanmak, şehrin muhteşem manzarasını görmenin en iyi yoludur. Kale, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kaleye giriş ücreti 5 eurodur. Kotor Kalesi'nden görülen manzara, nefes kesicidir. Kaleden, Kotor şehri, Kotor Körfezi ve Adriyatik Denizi'ni görebilirsiniz. Hava açık olduğunda, kaleden İtalya'nın Adriyatik kıyısını bile görebilirsiniz. Körfezi'nin tadını çıkarmak için bir tekne turu mutlaka yapılması gerekenler listesinde olmalıdır. Perast, Karadağ'ın Kotor Körfezi'nde bulunan bir kasabadır. Perast, 13. yüzyılda kurulmuştur ve uzun bir süre boyunca Venedik Cumhuriyeti'nin bir parçası olmuştur. Kasaba 16. ve 17. yüzyıllarda önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Perast'ta, bu dönemde inşa edilmiş birçok tarihi bina bulunmaktadır. Our Lady of the Rocks Adası Kilisesi, Karadağ'ın Kotor Körfezi'nde bulunan küçük, yapay bir adadır. Kilise, mucizevi bir şekilde denizde göründüğü söylenen bir kaya üzerine 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Adada bulunan kilise Meryem Ana'ya adanmıştır. Barok tarzında inşa edilmiştir ve güzel resimler ve heykellerle dekore edilmiştir. Kilise popüler bir turistik mekandır ve mucizelerin yeri olduğu söylenir.
Karadağ'ın Kotor Körfezi yakınlarındaki Lustika Yarımadası'nın Adriyatik'te yıkanmış kayalıklarına oyulmuş olan Mavi Mağara olarak da bilinir, bölgenin yıldız cazibe merkezlerinden biridir. Binlerce yıllık dalga erozyonu ile oluşturulmuş, fotoğraf çekimleri, yüzme, şnorkelli yüzme ve kano için ideal olan ışıldayan mavi suları ile ziyaretçileri kendine çekiyor. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? Schengen vizesi olanlar için Kotor'dan Dubrovnik'e geçiş, yakın bir mesafede. Kotor'dan günübirlik geçiş yaptık. Dubrovnik, Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında yer alan bir şehirdir. Dubrovnik, Orta Çağ'dan kalma surları ve tarihi binalarıyla ünlüdür. Şehir, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Dubrovnik, günümüzde Hırvatistan'ın en önemli turistik merkezlerinden biridir. Şehir, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.